Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok hoş geldim. Resimde de görmüş olduğunuz güzel yeleğimizi birlikte yapacağız. Hırka da yapmak isterseniz bize 2 tane ip lazım. Şöyle kartopu baby one ipiyle öreceğim. Anti peeling bir ip, 3 milimlik de bir tığ kullanarak size örgümü anlatacağım. İplerimi şöyle göstereyim. İstediğim renklerde, istediğim tonlarda seçerek aldım. rasimuyar.com sitesinden siz de alabilirsiniz. Ziyaret edin ve bakın. Çok güzel renk seçenekleri var. Seçe seçe alın. Şöyle ben bu iplerle şimdi devam edeceğim. Ne yapalım o zaman? Haydi örmeye başlayalım. Yakadan başlamalı olarak yapacağım yeleğimi. Çünkü yaptığım örnek yakadan başlamaya çok güzel yakıştığı için yakadan başlayacağız. Böyle 90 tane buraya zincir çekin. Fazlasını keseriz. Çok aşırı sıkı çekmeyin zincirleri. Normal bir sıklıkta çekelim. Şöyle yumuş yumuş durmasını istediğim için bu ip 2,5 milimle de örülebilir ama sıkı düşer. O yüzden sert bir örgü çıkabilir ortaya. 3 milim ya da örnekli yerine geldiğimizde 3,5 milim bile kullanabiliriz. Şimdi biz bir yakayı yapalım. Yakayı yaptıktan sonra aşağıda karar veririz ona. Önce biz şu yakayı bir yerine oturtalım. Bakın hiç sıkmadan zincirlerimi çekiyorum. Fazla çekiyoruz 90 tane, yani şöyle göz kararı çekin 90, fazlasını keseceğiz çünkü. Hiç yorulmaya gerek yok. Bu kadar zincirdi, şu kadar ayrıydı. Trabzanları yaparken direkt ayarlayıp gideceğiz zaten. Bakayım biraz daha çekeyim. Hiç saymadım. İnanın saymadım. Ama siz sayın. İlk defa yapacaklar, sayın. Şöyle bakın, bu göz kararı bana yetebilecek bir zincir. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. zincire batarak bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Sıradaki zincire bir trabzan yaptım. Bu baştaki zinciri de sayacağız sayıdan. O her zaman 1. trabzanımız. Bu zincir 1. trabzanımız bizim. 2, 4, 14 tane ön için trabzan yapacağım. Bu ördüğümüz yelek 6 aylıkken başlayıp giydirmeye başlayın. Ya 1,5 yaşına kadar giydirebileceğiniz bir ölçüde olacak. Biraz daha büyütmek isterseniz her bölüme 2'şer tane daha trabzan ekleyerek büyütürsünüz. Ona göre ayarlamasını yaparsınız. Mesela ben biraz daha büyük istiyorum derseniz 14 ile değil de 16 ile başlayın. Burayı ben 14 ile başlayacağım. Bakın zinciri de sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 14 tane trabzanım oldu. Şurada sağ köşeye bakın, şuraya bu sayıları yazıp bırakacağım. 1, 2 zincir çektim. Son battığım trabzanla aynı yere batırdım. Bakın. Bununla birlikte burada 16 tane trabzan yapacağız. Kol için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane de kolumuz için trabzan yaptık. 14 ve 16. 1,
2 zincir çektim. Son battığım trabzanla aynı yere batırdım. Bakın. Şimdi arkayı yapacağız. 26 tane trabzan yapacağım burada. 1 ile başladım. Bakın 2. Şimdi 26 tane trabzanımız olacak arka için. 3 4 5 6 26 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir. Şimdi ikinci kolu yapacağız. İkinci kol için 16 tane trabzan yapacağız. Her zaman başlarken son battığımız trabzanla aynı yere batırarak başlayacağız. Şimdi burada 16 tane trabzanım olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 13 takıldı bir dakika. 14 15 ve 16. Şöyle 2 zincir çekip son battığım trabzana batıp şimdi de önün ikinci parçası için 14 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu bölümü atlatmadan izlediyseniz eğer artık işimiz kolay. En zor yerini yaptık. Benim için en zor olan yer burası. 1 2 3 zincir çekip işimi çevirdim ve sadece bu 2 zincir çektiğimiz yerlerde artırmalar yapacağız. Araları düz batacağız. Şimdi bizim her zaman birinci trabzanımız zincir. O yüzden şu hemen diptekine batmayacağız. İkinciye batarak zincire kadar birebir batarak trabzan yapacağız. Bakın. Böyle hepsine birebir batacağım. Şu şekilde. Buralar düz. Sadece zincir olan yerlerde işlemimiz var. Şöyle bakın. Şimdi bu zincirin içine bir trabzan sadece bu sırada böyle yapacağız. Bundan sonrakilerde çift çift artıracağız. Bir trabzan, bir iki zincir, aynı yere bir trabzan. Şöyle. Ve aradakilere yine birebir batarak öbür zincirime gidip orada da aynı işlemi yapacağım. Burada bir iki zincir olan yerde ne yaptıysak öbür üç köşede de aynı işlemi yapacağız. Bir yer nasılsa öbür üç yerde aynısı. Zaten 4 tane yerde artırma yapıyoruz. Bakın şimdi oraya kadar yine öreceğim. Şöyle. Renk aslında bu videoda gözüken renk değil ama neden böyle oldu bilmiyorum. Çok güzel bir bebek mavi bu. Hatta renk numaramızı da söyleyelim. Unuttuk bakın.
502 ip numaram. Burada biraz koyu çıkıyor ama aslında çok güzel bir bebek mavi bu. 502. Alırken ona göre dikkat ederek alın. Bakın buraya geldim. Şimdi ikinci ikiz zincirli yerdeyim. Yine bir tane trabzan yaptım. Bir iki zincir çekip aynı yere bir tane daha trabzan yaptım ve sıramın sonuna gideceğim. Şimdi öbür iki yerde de aynı işlemi yapalım. Sona geldiğimizde burada bir zincirimiz var. Ne demiştik? Bu bizim her zaman trabzanımız olacak. O yüzden bunun tepesine batırıp buraya bir tane trabzan yaptım ve dümdüz oldu. 1, 2, 3. Çevirdim ve yine iki zincir olan yere kadar birebir batarak gideceğiz. Böyle bakın hepsine birebir. Bu aralarda hiç başka bir şey yapmayacağız. Şimdi bundan sonra 4'er tane artıracağız. Her yerde 4 artıracağız. Bir sırada 16 tane artırma yapmış olacağız. Şöyle bakın zincirin içine 2 trabzan, 1, tekrar bir tane daha, 2, 1, 2 zincir ve yine 2 tane daha. Böyle. Bakın. Ve bu aradakilere birebir batırarak devam edeceğiz. Burada da 4, burada da, burada da. Yani artık her yerde aynısını yapacağız. Şimdi yine sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bakın. Evet, 3. sıramızı da bitirdik. Yine 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Ve yine 2 zincir yerime gelince 4'er tane artırarak devam edeceğiz. 10 sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz. Bakın. Her zincirli yerde 4 tane artırma yapacağız. Her sırada 16 artmış olacak. Bu 4. sıramız. Şöyle. Tekrar göstereyim. Bak zincirli yerime geldim. Burada 2 trabzan, 1, 2 trabzan, hemen 1, 2 zincir, 2 trabzan. Artık hep böyle yapacağız. 10 sıramız olana kadar bu şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlarım bakın çok güzel bir robamız oldu yine. Şimdi ne yapacağız? Örneğimizi yapıp kollarımızı ayıracağız ve aşağıya doğru devam edip gideceğiz. Ben burada tığımı kalınlaştıracağım. 4 milim bir tığya geçeceğim. Örneğin daha bir yumuşak düşmesi için istediğim gibi bir görüntü alabilmek için tığınız varsa siz de 3,5 ya da 4 milime geçebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada birinciyi bırakıyorduk her zaman, ikinciye aldım. Bir trabzan yaptım. Bir tane daha ve bir tane daha. 4 tane. Bakın. Zincirimle birlikte 4 tane kenar biyesi için bıraktım. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayacağız. Bakın. Tığımın üzerine ipimi almadım. İp almadan sıradaki trabzana bakın şu trabzana batırdım. Çok çekmeden yapın. Burada
içinden bir defa geçirdim. Tekrar sıradaki trabzana batırdım. Bakın. İkisini bir olarak çektim. Bir zincir çektim ve bakın hiç üzerine almadan sıradaki trabzana batırdım. İpimi içinden tek geçirdim. Tekrar sıradakine batırıp ipimi aldım ve 2 olarak geçirdim. Bir zincir, tığımın üzerine ip almadan sıradaki trabzana batırdım ve bu ipimi alıp tek olarak geçirdim. Tekrar sıradaki trabzana batırdım. 2 olarak çektim. Bakın şu arada şu tek iplik gözükecek şöyle. Bir zincir, ip almadan sıradaki trabzana batırdım. İpimi alıp tek olarak geçirdim. Tekrar sıradaki trabzana batırıp ikisini birlikte çektim ve buraya bir de zincir yaptım. Bakın. İp almadan batırdım. İpimin içinden geçirdim. Tekrar sıradaki trabzandan ipimi aldım. Bakın. İkisini birlikte geçirdim. Bir zincir. İp almadan batırdım. İçinden geçirdim. Sıradaki trabzandan aldım. 2 topladım. Bir zincir, tekrar göstereyim. Bakın, bir zincirden sonra sıradaki trabzanıma batırdım. İpimi içinden geçirdim. Tekrar sıradaki trabzandan aldım. İkisini birlikte. Bakın, şöyle bir görüntümüz olacak. Arada iplerimiz tek tek gözüküyor. Şu aradaki ipler bakın. Bir zincir. Şimdi biraz hızlanacağım. Çünkü koltuk altını da ayıracağız ya. Bir zincir. Sıkı örmeye gelmez bu örnek. Bitirdiğinizde zaten göreceksiniz ki güzel duruyor bu. O yüzden yapmak istedim. Bir zincir. Üstüne almaya alışmışız. Hemen elim üstüne gidiyor. Bir zincir. Bakın. Burada tek kaldı. Hiç sorun değil. Buradan aldım ve tamamladım. Bakın. Şöyle hemen kolu bıraktım. Bakın burayı bırakalım. Ve zincir olan yere getirelim. Hemen buradan yine örneğimize başlayacağız. Bakın. Sıradaki trabzandan alıp örneğimi yaptım ve şöyle bir görüntü oluştu. Bakın kolumuz da ayrılmış oldu. Bir zincir. Şimdi öbürünü de aynı şekilde yaparak ilerleyeceğim. Burayı öreyim ben şimdi. Zincire kadar yine örneğimizi kurarak gideceğiz. Çok sıkı örmeyin. Örnek kendini gösteriyor zaten. Sık örerseniz farklı bir şey olabilir. Evet, buraya da geldim. Bakın. Aynı şeyi burada da yaptım. Bir zincirimi çekip hemen buraya geldim. Kolumu katladım ve örneğimi yine aynı şekilde yaptım. Bakın, bir zincir içinden bir oradan ve bir zincir. Şimdi son 4 tane kalana kadar örneği yine böyle yapacağız. Böyle. Şimdi son 4 taneye kadar devam. Evet, son 4 tane kaldı. Burada 4 tane trabzan yapacağız. 1
2, 3 ve 4 zincir tepesiyle birlikte 4 tane. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Şimdi bu 4 trabzanı birebir yapacağız. Birinci zincir, 2, 3 ve 4. Şimdi örneğimiz kayarak ilerliyor. Bakın nasıl yapacağız burada. Şimdi bir zincir çektim. 2 zincir çektim. Şimdi örneklerimizi nereye yapacağız? Bakın şu arada iplikler gözüküyor demiştim ya. Şu iplikler. Şimdi bunun önünden alacağız. Bakın önünden, boşluğundan aldım. İçinden geçirdim. İkinciyi ipin bu tarafından aldım ve örneğimi yaptım. Bakın. Bir zincir, hemen öbür ip olan yere geldik. Bakın ipin bu tarafından aldım. Öbür tarafından da alıp örneğimi tamamladım. Bir zincir, bakın iplerin sağında ve solunda. Şöyle. Buradan aldım. Önündekinden aldım ve tamamladım örneğimi. Bir zincir, bakın ipin önünden hemen arkasında 2 tane zaten boşluğumuz var burada. Bir zincir, şöyle bakın. Birinci boşluktan aldım, içinden geçirdim. İkinci boşluktan aldım, ikisini bir topladım. Bir zincir. Böyle tamamlayacağız. Bu şekilde. Şişle örülmüş gibi bir örgümüz olacak yaptığınızda. Göreceksiniz. Hani iki şişle örülmüş bir örgü görünümünde. Hata yapmadan devam ederseniz şimdi böyle sıramı tamamlayacağım. Hep bunu yapacağız ama örneğimiz hani kaymalı. Birinde bakın başlangıçta birini tam örnek yapacağız. Birini yarım örnek olarak başlayacağız. Yani 2 zincirle. Orada hata yapmazsanız örneğiniz düzgün bir şekilde gider. Ve böyle bir zincir. Şimdi burada bakın. Buraya atlamıştık ya. Şuradan koltuk altından birini aldım. Şu kenardan da bir tane daha alıp burayı tamamladım. Bir zincir. Mümkün olduğunca çok sıkı örmemeye çalışın. Evet. Şimdi tamamlayacağım sıramı. Sıranın sonuna kadar, trabzanlarımın olduğu yere kadar gideceğim. Sona geldiğimizde burada da 2 zincirle geçiş yapacağım. Bakın. Ve 4 trabzanımı yapacağım. Burası en önemli yer. Örneği burada azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. O yüzden buraya dikkat edelim. Bakın. Şurayı yapalım. Bakın. Burada altta tam örnek vardı. Üzerinden geçip buraya örneğimizi yaptık. Şimdi bu zincir olan yerden başlayacağız. Önce kenar trabzanlarımızı yapalım. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Burayı biraz dikkatli yapın. Bakın şimdi burada şu zincirin içinden örneğe başlayacağım. Aynı tam örneğimi burada yaptım. Bakın bir altta da var örnek. Şuradaki kalan örneğimiz. Bir zincir ve yine aynen devam örneğimizi yapmaya. Birinde burayı zincirle geçeceğiz. Birinde tam yapacağız. Zaten yaptığınızda gözünüz alışır. Böyle. Evet bakın. Tamla başladık. Zincirle geçtik. Tamla başladık. Şöyle baktığımızda çok güzel bir örneğimiz oluyor. Tamamlayacağım ben bunu. Bakın.
İki tarafından da farklı gözüküyor. Burası ön yüzümüz. Evet arkadaşlar, ördüm. Boyumuz tamam. Ben yine hızımı alamayıp biraz uzun örmüşüm. Şöyle bir karıştan fazla oldu. Zaten yeleğimiz de güzel büyük bir yelek oldu. Şöyle bir karıştan biraz fazla örebilirsiniz. Bakın iki iple halen devam ediyor. Ve şöyle göstereyim. Şimdi burada ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama yapmanız lazım bu örneği. Yani iki şişle örülmüş gibi, böyle tonus işi yapılmış gibi çok güzel bir örnek çıktı. Şimdi ne yapacağız? Etek uçlarını tığlayacağız. Şöyle hemen buradan şu tığımı değiştireceğim. Biraz daha ince bir tığya geçtim. Kenarını, bakın etek ucunu her zaman yaptığım bir fıstıklı var benim. Şuraya batırıp bir, iki defa sardım, topladım ve bağladım. Bir, iki, üçüncüye, şunun üçüncüsüne, bundan sonrasını ölçerek yapacağız. Bir, iki, üç zincir. Olduğu yere batırıp yine sık iğnenin olduğu yere iki kere sararak bir fıstık yaptım. Şöyle baktım. Bakın zincirin içine şöyle. 3 zincir sık iğne yaptığım yere iki kere sararak bir fıstık yaptım. Hemen şuradaki zincirin içine. Zaten birkaç tane yapınca göz kararı hemen ilerleyebilirsiniz. İsterseniz bu sarmaları 3 de yapabilirsiniz. Yapalım bir tane. Bir iki tane üçle bakalım nasıl duruyor. Boncuk gibi duracak gibi gözüküyor. Batarken zincirin içine batalım. Şöyle. 1, 2, 3. 2, 3 defa sardım. Bağladım. Zincirin içine geldim. Şöyle. Güzel duruyor. 3 de güzel duruyor. Bakın ister 3 ister 2 yapabilirsiniz. Deneyin benim gibi. Şöyle. Hangisi hoşunuza giderse. Sanki 3 daha bir böyle belirgin oldu. Örnekle yakıştı gibi. Şöyle ben 3 ile devam edeyim. Şimdi bütün etek ucunu bu şekilde tığlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bitmiş haline bakarız. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın bitti. Şimdi şu kenar isteğe bağlı. İsterseniz böyle bırakın, isterseniz tığlayabilirsiniz. Aynı tığlamayı kollarına da yapacağız. Ben önleri de tığlayacağım. Biraz daha hava katacağım yeleğime. Burayı, yakayı böyle başladığım noktaya gelene kadar aynı bu tığlamadan devam edeceğim. Daha da bir güzel dursun. İpim yetiyor çünkü. Buradan döneceğim. Aynı şekilde fıstıklarımı yaparak ilerleyeceğim. 3 sardım. 3 güzel durdu. Batarken, bakın buraları batarken zincir aralarına batın. Şöyle. Ki fıstıklarımız dağılmadan olsun ve düzgün dursun. Bakın 3 kere. Şöyle. Bakın battığım zaman boşluğa batmayacağım. Şu iç kısımlara, böyle zincir aralarına batarak ilerleyeceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Tabi isteğe bağlı. Şu araya ölçe ölçe yine aynı şekilde devam edeceğim. Kollara da aynı tığlamayı uygulayacağız ve yeleğimizi bitireceğiz. Bakın güzel durdu. İyi duruyor. Bir iki tane daha yapalım. Bakın. 2, 3. İsterseniz bunu. Bakın herkesin gözü farklı görür. O yüzden şöyle göstereyim. Bakın. Ben dolaşıp başladığım noktada bitireceğim. Oldu.
Evet arkadaşlar, tığlamamı yaptım. Bütün etrafını ve kollarını da aynı şekilde tığladım. Çok güzel bir yeleğimiz oldu. Pomponlarını yaptım. Bakın, ipi 2 kat yapıp zincir çektim ve pomponlarını yaptım. Ben hem buraya düğme de dikebilirsiniz. Bakın şu kısma. İsterseniz de sadece bağcıklı da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bağcığımı da buradan ilk sıradan takarak ilerleyeceğim. Ve yeleğimi bitirmiş olacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Buradan bağcığı takıp şöyle, pomponlu da güzel olur. Ben şimdi takayım bunu buraya. En sonda pomponumu da bakın, ikinci pomponu yerine taktıktan sonra bağlıyorum. Böyle. Ve keselim. Bu kadar. Bitti bizim yeleğimiz. Pompon yapımı her türlü var. Ben aparatla yapıyorum. Daha kolayıma geliyor aparatla yapmak. Şöyle mis gibi bir yeleğim oldu. Ördüğüm en güzel yeleklerden birisi diyebilirim size. Umarım siz de beğenirsiniz. Örünce göreceksiniz şu dokuyu, çıkan yumuşaklığı, ne kadar güzel olduğunu. Bayağı da büyük bir yelek oldu. Hadi bakalım. Yapacak arkadaşlarım, size kolay gelsin. Siz bunu yaparken ben size yeni model yapmaya devam edeyim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.